Zindan Adası'nın o son cümlesini çoğumuz yanlış anlıyor. Canavar gibi yaşamak mı, yoksa iyi bir adam olarak ölmek mi daha kötü? Bunu söyleyen adam o an aslında deli değildi. Bir seçim yapıyordu. Neyi seçtiğini birazdan kareyle göstereceğim. Filmi izlemediysen burada durdur. 5, 4, 3, 2, 1. Martin Scorsese'nin 2010 yapımı Zindan Adası, 1954'te bir akıl hastanesi adasında başlar. Marshal Teddy Daniels ile ortağı Chuck, 3 çocuğunu boğan bir hastanın sırra kadem basışını araştırmak için adaya gelir. Ama fırtına yükseldikçe Teddy'nin baş ağrıları, kabusları ve ölmüş karısının görüntüleri çoğalır. Bir şeyler ters. Doktorlar bir şey saklıyor gibidir. Teddy soruşturdukça ada bir labirente döner. Yasakça'ya koğuşuna sızar, kendisini tanıyan bir hastayla karşılaşır ve ona "Herkes seni kandırıyor, ortağına bile güvenme" denir. Deniz fenerinde insanlara lobotomi yapıldığını duyar. Karısını öldüren Andrew Ladis adlı kundakçının bu adada saklandığına inanır ve onu avlamaya başlar. Aradığı katil hep bir adım öndedir. Oysa en baştan beri asıl kandırılan kişi Teddy'nin kendisidir. Gerçek, deniz fenerinde patlar. Doktor Cowley sakin sakin açıklar. Teddy Daniels diye biri yoktur. Adamın gerçek adı Andrew Ladis'tir ve adanın 67. hastasıdır. Güvendiği ortağı Chuck ise aslında onu iyileştirmeye çalışan doktoru Sheehan'dır. Son 2 gündür yaşadığı bütün o soruşturma, hastane personelinin sahnelediği dev bir rol oyunudur. Amaç tektir. Andrew'a gerçeği zorla değil, kendi ayağıyla buldurmak. Çünkü tek alternatif, beynini sonsuza dek söndürecek bir lobotomidir. Ve o final, ertesi sabah Andrew yine ortağına "Chuck" diye seslenir. Doktorlar bir an bütün tedavinin boşa gittiğini sanır ama sonra şu cümleyi kurar. Canavar gibi yaşamak mı, yoksa iyi bir adam olarak ölmek mi daha kötü? Bu, nükseden bir delinin sözü değildir. Andrew her şeyi hatırlamaktadır. Sadece taşımayı reddetmektedir. Kendi ayağıyla lobotomiye yürür. Çünkü suçunu bilen bir akılla yaşamaktansa, onu unutmuş iyi bir adam olarak ölmeyi seçer. Final bir nüks değil, bir karardır. Peki sence Andrew o son anda gerçekten deli miydi, yoksa kurtuluşu unutmakta mı buldu? Yorumlarda yaz. Beğenmen ve kısa bir yorum bunu daha çok kişiye ulaştırır. Abone ol, zile basıp tüm bildirimleri aç. Bir sonraki final açıklamasında görüşmek üzere.